28 Ağustos tutulmasının hikayesini anlamak istiyorsak 26-27 Ağustos'ta hangi bilginin ortaya çıktığına bakacağız. Aa bak hiç böyle düşünmemiştim. Evet. 27 Ağustos'ta önünüze ne çıkıyorsa 28 Ağustos onu Tutulma onun gündemi Etkisi. olacak, onun etkisinde olacak, olaylar onun etrafında dönecek diyebiliriz. Çünkü 28 Ağustos'taki balık tutulmasında neden etkili? Bir, bu özellikle 19 yıllık döngünün dedik ve bu 1,5 yıllık bu balık başak geçişinin son finali gibi diyebiliriz ama şöyle tam son final değil, bir 2027 Şubat'ta da bir parçalı tutulmamız var. Yani bu ay tutulmasındaki olaylar, bu sonlanma efekti ne zamana kadar devam edecek diyebiliriz? 2027 Şubat'a kadar. Bunların bütün etkisi 2027 Şubat'a kadar geçerli. Evet, Tutulmanın da. Evet. Artık yani 19 yıllık döngüyü gökyüzü birden kesat demiyor. Bize yine de Şubat'a kadar şey yapıyor. Fırsat veriyor. Öyle de düşünebiliriz. Toparla artık yani. Bak Evet, Şubat'a kadar toparla, vaktin evet. var. Evet ama son finali şimdi gösterecek. Şimdi bu tutulma neden etkili? Bir kere zaten ay tutulmaları duygularımızla alakalı dedik. Ay biliyorsun dünyanın uydusu, en çok aslında ayın hareketleri etkiliyor bizleri. Bir de bu tutulmada Uranüs karesi var. Uranüs neyleri anlatıyordu? Ani, şok edici gelişmeleri, yenilikleri, yol ayrımları, değişiklikleri. Uranüs'ün olduğu yerde ne olacağını ne yapamıyorduk? Kestiremiyorduk. Böyle bir tutulma. Aynı zamanda gölge yanıyla ay tutulmaları ne yazık ki yer hareketlerine, büyük olaylara da sebep olabiliyor. Yer hareketleriyle bağlantılı ay tutulmaları, dolunaylar. Aynı zamanda Uranüs'te kare yaptığı için bu hareketler biraz şey olabilir. Sert olabilir. Sert. Dikkat edin Yani açılara. işte zaten bu İtalya-Yunanistan hattının daha önceki yayınlarımızda ve ben sayfamda da söylemiştim. Birazcık kartografik haritasına baktığımız vakit tutulmalardan sert etkilendiğini, işte depremsellik, yer hareketleri ya da yanardağ patlamaları ya da balık başak aksı denizlerle de ilgilidir. Denizlerdeki hareketlilik vesaire, gemiler, işte ilaç sektörü, denizaltılar ya da kapalı alanlar bunlarla da alakalıdır. Özellikle Akdeniz bundan çok etkileniyor. Akdeniz bölgesindeki işte gemiler, okyanuslar, tsunamiler ya da depremsellik gibi olaylara sebebiyet verebilir. Yani Ağustos ayında ay tutulmasının etkisi şimdiden başladığı için Ağustos ayı içerisinde ya da Eylül ayı içerisinde depremsellik etkileri ortaya çıkabilir. Ama ben ülkemiz adına yani astrolojik verileri incelediğimde ve istatistiklere baktığımda hani belki biraz korkabiliriz, endişelenebiliriz ama büyük yıkıcı bir durum öngörmüyorum. Yunanistan, İtalya tarafı bize göre birazcık daha sert etkiler alıyor diyebiliriz. Tabii ki yani tam tarih gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Ama ay tutulmasının civarları ya da işte 3 gün öncesi, 5 gün öncesi gibi bu tarihler birazcık daha böyle şey olabilir. Evet. Sert enerjiler barındırabilir. Yine bireysel hayatımızda da dediğim gibi öngörülemez olaylar ne yapabiliriz? Yaşayabiliriz. Şimdi 12 Ağustos'taki tutulma için dedik ki Güney Ay düğümü tarafında eski olaylar oldu. Şimdi Dolunay ne tarafta? Kuzey Ay düğümü tarafında. Şimdi ne demek? Şöyle aslında dolunaylar kapanışlarla alakalıdır, kapanmalarla alakalıdır ama Kuzey Ay düğümü tarafında olması demek artık yönünü geleceğe çevir demek. Yani bu söylediğimiz bu 2 hafta içerisinde olan olaylar, o 28 Ağustos civarında olan olaylarla birlikte hep yayının başından beri söylediğimiz şey, bundan sonraki 19 yıllık kaderimiz ne yapacak? Şekillenecek. Evet. 31 Ağustos'ta da Aslan Burcu'ndaki Jüpiter ile Koç Burcu'ndaki Satürn arasında üçgen var. Bu çok önemli bir yine gökyüzü enerjisi. Bize yapı kurmak, inşa etmek. Kur, inşa Evet, et. yapı kur, inşa et, düzen kur, harekete geç. Artık somut adım. Mesela somut adım atmak için yine 31 Ağustos'ta oldukça verimli. Zaten hep söylediğimiz şey
bu Ağustos ayının ve 28 Ağustos'taki tutulmanın efekti artık sadece hayal kurma, hayallerin için harekete geç, yapı kur. Yani düzen kur. 27 Ağustos'ta çok güzel bir enerji var gökyüzünde, bize diyor ki kararlarını al. Zaten karşına fırsatlar çıkacak. Bu arada hayatımızı şok edici haberler de alabiliriz. Ama bunların hepsi hayrımıza, yani çok üzüleceğimiz bir şey aldık diyelim ki. Biz üzüleceğiz ama onunla birlikte alacağımız karar aslında bizi doğru kader yoluna götürecek. Tamam. 31'inde de diyor ki hani 27'sinde karşına fırsatlar çıkıyor ya, kararını aldın. 31'inde de harekete geç diyor. Evet, 28 Ağustos balık ay tutulması neler getirecek? Bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. 19 yıllık yeni bir döngü dedin. Neler bekliyor bize? Şimdi şöyle, burada bir de tabii şunu okumak lazım. Şimdi balık neyle alakalı? Balık biraz teslimiyetle alakalı, akışta kalmayla alakalı, inançlarla, sezgilerle alakalı. Başak aksı neyle alakalı? Düzenle alakalı. Yani sistem bir tarafıyla yapacak bize. Dolayısıyla hem kolektif olarak hem bireysel hayatlarımızda bu inançlarımız ve bunların hayata yansımalarını diyelim ki sorgulatacak ve tamam, her şeyi kontrol edemeyiz ama kontrol edebildiklerimizde de sorumluluk almamızı isteyecek artık. Yani tamam ya, işte olur, yoluna girer, hallederiz gibi tamamen nasıl diyelim, hayal dünyasında olmamamız gerekiyor. Artık ayakların yere sağlam bassın diyecek. Şimdi bir tarafında ise burada bir önemli bir sabit yıldızımız var. Kim? Fomalhaut üstünde gerçekleşiyor. Fomalhaut aynı Regulus gibi kraliyet yıldızıdır. Regulus İsrafil ile bağlantılıydı. Bu da Cebrail ile bağlantılıdır. Vahiy meleği olarak da geçer. Bilgiyle, ilahi bilgiyle alakalıdır. Dolayısıyla bu Fomalhaut'tan dolayı bugünlerdeki Türk haritasına baktığımız zaman bu enerji olarak çalışmaya başladı aslında. Bu din içinde geçerli, bu spiritüelizm içinde geçerli. Yani dini duyguları ya da spiritüel duyguları, bunların ikisi de çünkü inançlarla bağlantılı. İnançlarla bağlantılı olarak bunu kullanan insanlar, bunu suistimal eden insanlar ya da bu yapılar, bu gruplar, bunların liderleri diyelim, bunlar gündeme gelecek. Şu an biliyorsun Türkiye'de operasyonlar yapılıyor. Balık Başak aksı Türkiye haritasında 3-9, yani hukuk, eğitim, işte yayıncılık, mahkemeler, ondan sonra düzen, medya vesaire, bu alanları temsil ediyor. Uranüs nerede? İkizlerde, 12. evde, oradan kare yapıyor bu tutulmada. 12. evde işte gizli yapılar, gizli örgütler, cezaevleri, bu alanları da etkiliyor. 12 Ağustos'taki tutulma da Türkiye haritasının güneşini kareliyordu. Bu tutulma da Türkiye'yi çok önemli etkiliyor. İşte geçmiş yıllara baktığımızda 2007 yılında mesela bu tutulmanın ardından Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçimi olmuş. Mesela orada ne oldu? Yapıda değişiklik oldu. Yine işte 1980 ardından yine siyasi bir takım olaylar olmuş, yapı değişiklikleri olmuş. 1969'da yine ardından benzer bir şey olmuş. Dolayısıyla özellikle Türkiye haritasında baktığımız vakit yönetim, siyasi kadro ya da devletin üst düzey yönetim şeyleriyle ilgili neler olabilir? Değişiklikler olabilir ya da sistem değişiklikleri olabilir. Dolayısıyla Türkiye'yi yoğun bir gündem bekliyor. Türkiye hem kolektif olarak hem de bireysel olarak, özellikle yani tamam, dünyayı etkileyen bir şey bu 19 yıllık döngü, fakat Türkiye'yi direkt etkiliyor. 19 yıllık bir döngüyü tamamlayacağız. Dolayısıyla Türkiye bir değişime gidiyor diyebiliriz. Yine işte bu döngülere baktığımız zaman öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Irak'a PKK ile ilgili o zamanlar bir şey almış, operasyon kararı almış o döngüde. Şimdi ise baktığımız zaman işte yine bu gündemde, bu sefer ise buna bir çözüm arayışı şeklinde bir yol izleniyor. Bunlar gündeme gelecek diyebiliriz. Bu peki Fomalhaut'tan bahsediyorduk. Nereden nereye geldik? İnançlar demişken. İşte bu inançlarla ilgili sömürüler, yanlışlar. Bu sadece bak, inanç dediği
dediğim vakit hani sadece dini inançları düşünmeyelim. Hı hı. Her alanda, yani diyelim ki bir sanatçı insanları kandırıyorsa, bir yogacı kandırıyorsa, yani çünkü her şeyin temelinde bir şeye ne var? İnanmak var, değil mi? Hı O hı. yoldan gitmek için. Yani bu bir diyetisyen de olabilir. Yani bir diyeti vardır, çok popülerdir. Halbuki orada bir yalan dolan vardır diyelim ki, ya da suistimal vardır. Bunlar çok daha fazla ne yapacak? Ortaya, Afişe olacak. evet, ortaya çıkacak diyebiliriz. Bunlarla ilgili hayatımızı düzene getirmemiz gerekecek. Yine Uranüs ikizler medya ve sosyal medyayla da alakalı olduğu için biliyorsun bir takım kurallar geldi. Bizlere de geldi. Hı hı. Bu kurallar daha sertleşebilir. Bunlarla ilgili yaptırımlar artabilir. Vergi cezaları. Yani onlar da olabilir. Onun haricinde başka türlü ve birazcık bu Fomalhaut'un yapısından dolayı ilk etapta hani kontrolsüz, birazcık hani sınırı aşan uygulamalar da yapılabilir. Hı. Hani ilk etapta kurunun yanında yaş da yanabilir diyelim. Ya da işte o cezalar, uygulamalar ilkin daha sert olur. Daha sonra yumuşar gibi gibi. Ama özellikle sosyal medyada işte influencerlar ya da yani sosyal medyada her Tanınmış türlü kişiler. tanınmış kişiler, bu hepimiz için Hı hı. geçerli. Hepimizin başına gelebilir. İşte söylediği bir söz, bir yazı ya da bir olay neticesinde işte sayfası kapanabilir. Buna ilgili işte cezai işlemler yapılabilir. Ya da çok ünlü biriyle ilgili bir işte cezai işlem ya da yaptırım ülkenin gündemine oturabilir. Bunlar gündemimizde olabilir bu tutulmayla birlikte. Ve bu uygulamaların da ben giderek daha sertleşeceğini, artacağını öngörüyorum. Hı. Çünkü Plüto Kova, işte Uranüs ikizler, bu aksları incelediğimiz vakit özellikle Instagram'da yaptırımlar giderek daha Bilir. bilir. Evet. Yani dolayısıyla bu spiritüel alanda da bu tip işte nasıl şu an Süleymancılar denilen işte Cemaat. bir gruba, cemaate bir operasyon düzenleniyor. Yine başka işte tarikatlar, cemaatler, Neler gruplar, çıkmış neler. her türlü işte mesela bu Silahlar, 25 paralar. 25 Ağustos 26 Ağustos'ta dedik ya haberler ortaya çıkacak. Daha fazla haberler, daha ifşalar, bilgiler. Bu her alanda. Oo, Evet. daha da çıkacak. Evet, daha çıkacak. Bir de Türkiye'nin 3-9 aksı dedik ki mahkemelerle ilgili. Hı hı. Dolayısıyla çok daha fazla insanın işte gözaltına alındığı ya da mahkeme ya da hukuki süreçler Hı hı. ya da bir takım şeylerin ise tam tersi işte özgürlüğüne kavuştuğu gibi durumları izleyeceğiz, göreceğiz Bu diyebiliriz. aksa. Hep hareketliyiz ama bu sefer çok çok daha hareketliyiz diyebiliriz. Ama bu seferki hareketler Hı hı. hani şimdiye kadar hep böyle bir işte ilerleyemiyorduk tam. Hı hı. Netice alamıyorduk. Bireysel hayatımızda da diyelim ki kolektif olarak ülke gündeminde de burada artık bir mecbur kalacağız Evet. ilerlemeye. Yani çok fazla haber olacak. Yalnız bu hani haberlerin de doğruluğuyla ilgili dikkatli olmakta fayda var. Çok fazla şaşırabiliriz bu ay Evet. diyebiliriz. Her duyduğunuzda da hemen inanmayın, bir teyit edin falan, böyle Hani, dezenformasyon da çok şimdi fazla bu dolaşıyor. kraliyet yıldızlarının sınavı var demiştik. Kraliyet yıldızlarının sınavı da şu. Sen bir bilgiyi kendi çıkarın için mi kullanıyorsun yoksa insanlık için mi kullanıyorsun? Niyetin ne? Niyetini test edecek. Yani diyelim ki bir sivil toplum örgütü ya da bir grup ya da bir iş de olabilir. Hı hı. Yani senin eline orada bir güç verildi ya da bir bilgiye sahipsin. Sen o bilgiyi işte kendin daha özellikle tarikatlar, cemaatler ya da spiritüel gruplarda sen bu bilgiyle kendin popüler olmak için, sırf daha fazla görünür olmak için mi kullanıyorsun? Gerçekten insanlara faydalı olmak için mi kullanıyorsun? Bunun testi olacak. Evet. Bunun yansıması dolayısıyla sosyal medyada da Göreceğiz yani, göreceğiz. Evet, şimdi 2,5 yıldır mesela Başaklar çok çekti. Şimdi bu ay tutulması da Balığın üzerinde. Başak ve balıkları ne bekliyor? Şimdi şöyle, bu iki Başak ve balıkları ve sadece Başak balıkları değil, ikizlerle yayları da hepsi değişken burç. Değişken demek her şey değişken. Yani her şey değişecek. Her şey bir anda değişebilir. Bütün değişikliklere hazır olun. Peki karar vermeniz gerekiyor değişimden yana. Bu dönemde en şanslı burçlar hangileri?
Bu dönemde şöyle aslında en şanslı burçlar. Şu an enerji aslan olarak daha çok gökyüzünde aktif olduğu için Merkür aslan, Güneş aslan, Jüpiter aslan. Aslan neydi? Ateş elementiydi. Dolayısıyla aslanlar, yaylar ve koçlar oldukça şanslı diyebiliriz. Ama 28 Ağustos itibariyle enerji daha çok Başak'a döneceği için Başaklar şanslı diyebiliriz. Şansı sana Ay vereceğiz. hadi bakalım inşallah. Peki Evet. asla böyle yan yana gelmesin şu aralar dediğiniz iki burç. Asla yan yana gelmesin diyeceğimiz, belki kovalarla aslanlar diyebiliriz yani. Kovalar niye sevilmiyor ya bu kadar? Hani Ya kovalar, çünkü onlarda farklı bir enerji var. Bu farklı enerji aslında normalde güzel ama bazı kovalar ben farklıyım deyip bu böyle birazcık ukalalık tarafına kayıp diyelim, kendini herkesten farklı görüp diğerlerini daha ne diyelim, o kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama şimdi eziklemek mi diyelim halk tabiriyle, öyle bir enerjiye girdikleri vakit pek sevilmiyorlar o zaman. dönüştürmeleri çünkü lazım kendini. çünkü soğuk kalıyor bu sefer. Hı hı. Aslında şöyle, o enerjiyi doğru kullandıklarında toplumu dönüştürüyorlar. Hı hı. Güzel yenilik getiriyorlar, değişim götürüyorlar. Ama o kendilerindeki o sıra dışılık, farklılık enerjisini bir üstünlük olarak kullanırlarsa bu sefer sevilmeyen kişi olabiliyorlar. Dönüşün. Kovalar dönüşün, dönüştürün kendinizi. Evlilikte en başarılı iki burç partner olarak. Yani şimdi belki de bu arada ilk defa böyle bir soru geçti. Boğalarla yengeçler olabilir. Böyle boğalar böyle biraz sabittir, işte toprak sağlamcıdır. Sadık. Yengeçler de işte aile kurmak ister, duygusaldır. Ve boğa toprak olduğu için su toprağı besler. İkisi bir arada güzel bir ikili olabilirler yani. En güvenilir erkek burçlardan. Yani bu biliyorsun ben Zorluyorum. detaya giriyorum böyle sorunca ama yine belki oğlaklar ve boğalar diyebilirim. Daha sade, daha mantıkla hareket ettikleri için. En çapkın erkek En çapkın erkek herhalde ikizler ve yay diyebiliriz yani. kadınlar için. Kadınlar için de bence ikizler. Ya. Evet. Yani bir kere zaten şöyle, biliyorsun ben aslında biraz detay vererek anlatıyorum. İlişkiler deyince ya da sevme, sevilme deyince biz kişilerin haritalarındaki Venüslere ve Marslara bakarız. Hı hı. Venüs ilişkiyle ilgilidir. Mesela birisinin haritasına baktığında eğer o kişinin Venüs'ü ikizlerdeyse o, yani erkek olsun kadın olsun, çapkın oluyor. Hı hı. Flörtöz oluyor. İşte muhabbeti seviyor. Birazcık aşkın, ilişkinin böyle konuşma kısmında, muhabbet kısmında bazı klavye delikanlısı olabiliyor. Ama hani ardı gelmeyebiliyor. Ya da birden fazla o esnada birden fazla kişiyle konuşabiliyor, görüşebiliyor. Dolayısıyla yani tabii ki kodlamayalım ama astrolojik olarak şöyle bir Fıtrat. genelleme vardır. Hani ikizler erkeğine ya da Mars'ı ikizlerde olan, mesela ağzı çok laf yapabilir. Mars ikizler enerjisini kötü yönde kullanırsa yalan söyleyebilir, kandırabilir, dolandırabilir gibi. İyi yönde kullanırsa da nabza göre şerbet Evet. verip yılanı bile deliğinden çıkarır. Yani birazcık bizim o enerjiyi nasıl kullandığımızla. Peki sürekli böyle alakalı. bir şey vaat edip sürekli konuşan hem ilişki için hem de ticari hayatta böyle sürekli bir şey vaat edip de yapmayan erkek burcu. Ben de tespitimi söyleyeceğim. Tamam, sen söyle tespitini. Bence yaylar. Yaylar. Ağzında böyle konuşur bıt 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 bıt, icraata gelince tık. Olabilir. Yay erkeklerinde biraz olabilir ama Öyle ikizlerde de var o biraz. Ama dediğim gibi yine de kişinin bireysel haritasına göre değişir. Yani sen kişiyi Boğa burcu biliyorsundur. Ama Merkür'ü vesaire ikizlerdedir. İşte Uranüs'le kare yapıyordur vesaire gibi. Ya da orada bir sabit yıldızla kavuşmuştur. Hı hı. O sabit yıldız işte yalancılık veriyordur. Evet. Şimdi boğa burçlarını suçlarsın sen mesela. Halbuki hiç alakası yok. Yok be, evet. Şimdi soracağım. Peki Eylül'e etkisi nasıl olacak bu tutulmanın? İşte Eylül'de artık biz burada aldığımız haberler, olaylar, dedik ya geleceğimizi belirleyecek. Eylül'de bununla ilgili düzen kuracağız ama çok hızlı bir şekilde. Yani şu an birçok kişi ya benim hayatımda hiçbir değişiklik yok, bir şey yok diyenler bile bu hafta o kadar bir anda böyle olaylar, şanslar hızlı değişecek. Çünkü Uranüs birden ani. Sonra Eylül'de kendini tamamen yeni bir yerde, yeni bir evde, yeni bir ilişki içerisinde ya da yeni bir iş ortamında bulabilir. Her şey ani olacak
ve Eylül ayında hızlı bir şekilde ivme kazanıp düzen kuracak herkes ama hızlı olmamız lazım. Yani tembellik yapmamamız lazım. Çalışıp düzen kurmamız, harekete geçmemiz lazım. Yani hayal kısmından çıkmamız lazım artık. Yine de dediğim gibi 28 Ağustos itibariyle birçoğumuzun hayatı hiç ummadığımız bir şekilde değişebilir. Biz bile şok olabiliriz, şaşkınlığa uğrayabiliriz. Her şeye açık olun. Her şeye açık olun arkadaşlar. Ağustos ayı için burçların ana cümleleri. Evet, koçlar. Cesaret sadece ileri atılmak değildir. Doğru zamanda doğru adımı atabilmektir. O zaman demek ki koçlar bu ay aldıkları kararlara dikkat edip doğru zamanda doğru adımı atmaları gerekiyor. Evet, yükselen boğalar. Ayın ana cümlesi hayatın sana verdiği değer çoğu zaman önce senin kendine verdiğin değerin aynasıdır. O zaman yükselen boğalar ne yapacaklar? Ben kendime ne değer veriyorum? Bunu bir ölçecekler, biçecekler. Ne kadar değer verirlerse gökyüzü de onlara o kadar şans ve fırsat verecek diyebiliriz. İkizler için kader bazen yeni bir yol bulmakla değil, artık seni büyütmeyen yolda yürümeyi bırakmakla değişir. İkizlerin artık onlara hizmet etmeyen yolları, kişileri, insanları ne yapması gerekiyor? Bırakmaları gerekiyor. Evet, yengeçler biraz duygusal oluyorlar biliyorsun. Yengeçler için aslında çok yeni kader kapıları açılıyor ama şöyle açılıyor, şöyle diyebiliriz. Hayat bazen yeni bir kapı açmaz. Sen yürümeye karar verdiğinde zaten açık olan kapıyı fark etmeni sağlar. Yani onların zaten Jüpiter yengeç geçişiyle kapıları açıldı geçen yıl. Ama şimdi artık bu yollardan yürümek için korkuyu bırakıp harekete geçmeleri gerekiyor. Bu yollarının açıldıklarını fark etmeleri gerekiyor. Aslanlar. Aslanlar için diyebiliriz ki insan gerçekten kendisi olmaya karar verdiğinde kader de onun için yeni kapılar açmaya başlar. Yani aslanların artık kendilerini ortaya koymaları gerekiyor. Var olmaları gerekiyor. Teraziler. Başaklar. Başaklar mı? Evet. Ay pardon, Başaklar unuttuk. Evet. Başaklar için de diyebiliriz ki hayat her ayrıntıyı kontrol etmeye çalıştığında değil, doğru zamanı geldiğinde cesaretle adım attığında değişmeye başlar. Teraziler. Yani çünkü Başaklar biraz ayrıntıya takılabiliyorlar. Evet. Ya. Teraziler gerçek denge herkesi mutlu etmeye çalıştığında değil, kendiniz olmaktan vazgeçmediğinizde kurulur. Kendileri olmaları gerekiyor artık. Yani bütün burçlar için aslında kendi enerjilerini ortaya koyma vakti diyebiliriz. Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Tarkan'ın şarkısı gibi. Evet, kesinlikle. Evet, geldik akrepler için insan gerçek dönüşümünü geçmişinden kaçtığında değil, geleceğe yürümeye karar verdiğinde gerçekleşir. O yüzden artık geçmişi bir kenara bırakıp akreplerin geleceğe intikam falan almasınlar kimseden artık. Unutsunlar. Yaylar. Yaylar için de diyebiliriz ki insan gerçek yolunu bulduğunda attığı her adım sadece mesafeyi değil kaderini de değiştirir. Evet. Oğlaklar. Evet, oğlaklar emek doğru zamanda cesaretle buluştuğunda kader sessizce yön değiştirmeye başlar. Yani Yönünüzü değiştirin. Emeklerini doğru yerlere harcamaları gerekiyor. Evet. Kovalar. Kovalar kader bazen yalnız yürüyerek değil doğru insanlarla aynı yolda yürümeye başladığında değişir. Yine bak diyor, dönüş. Kovalar dönüşecek. Yok, kovalar bir de biraz yalnızlığı, kendi başına olmayı seviyorlar ya. Evet. Jüpiter Aslan geçişiyle evren artık diyor ki yalnız yürüme, birileriyle birlikte hareket et diyor. Balıklar. Evet, balıklar içinde kader bazen yeni bir kapı açarak değil, artık sana ait olmayan kapıyı sessizce kapatarak değişmeye başlar. Onlar için de eski kapılar kapanacak, yenileri açılacak. Tamamen yenileri açılacak. Bak, yengeçler için yenileri açılacak değil. Onlar açık kapıları fark edecekler. Evet, buna da dikkat edin. Bu ayın bir mottosu olsa ne dersin? Bu ayın bir mottosu olsa artık geçmişi ardında bırak, tamamen istediğin hayali inşa et diyebilirim. Çok teşekkür ederim katıldığın için, değer kattın.